Yeni içerimizde sizlere şeytanın dahi aklına gelmez dedirten karmaşık siyasi sistemin bugünkü Bosna Hersek'e nasıl adeta bir deli gömleği giydirdiğini ve Avrupa'nın ortasında Müslüman nüfusun yoğun olduğu bir ülkenin nasıl ve kimler tarafından işlevsiz hale getirildiğini anlatacağım. Malumunuz 1990'lı yılların başında Yugoslavya'nın dağılma sürecine girmesi Balkanlarda kanlı savaşları da beraberinde getirdi. O dönem Avrupa'nın en güçlü ordularından biri olan Yugoslav Halk Ordusu yani YNA tamamen aşırı Sırp milliyetçilerin kontrolüne geçerken önce Hırvatistan'da, akabinde Bosna Hersek'te ve 1990'ların sonlarında da Kosova'da birçok katliam yaşandı. Bugünkü içeriğimizde sizlere Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta birbirlerine karşı savaşan Sırp, Boşnak ve Hırvat ordularının 2000'li yılların başında batılı güçlerin dayatması ile nasıl tek çatı altında toplandığını anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Bosna Hersek 29 Şubat 1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan bağımsızlık referandumu sonucu Yugoslavya'dan ayrıldı. Referandumu boykot eden ve artık Sırp milliyetçilerinin kontrolüne giren Yugoslavya'nın da desteğini alan Bosnalı Sırplar başkent Saraybosna'daki birçok yere barikatlar kurarak savaşın fitilini ateşledi. Başkent Saraybosna tamı tamına 1425 gün Sırp güçlerinin kuşatması altında kaldı. Bosnalı Sırplar Bosna Hersek içinde bir Sırp Cumhuriyeti ilan ederek uluslararası toplum tarafından da tanınan Bosna Hersek'i fiilen bölmek istedi. Yugoslav ordusunun her anlamda desteğini alan Sırp Cumhuriyeti ordusu yani VRS, ülkenin kuzey ve doğusundaki birçok bölgede Sırp olmayan nüfusa yönelik çok büyük katliamlar gerçekleştirdi. Bosna kasaba olarak da bilinen Sırp savaş suçlusu Ratko Mladić'in komuta ettiği Sırp güçleri ülkenin doğusundaki Srebrenica'da 1995 yılının Temmuz ayında Müslüman Boşnaklara yönelik soykırım gerçekleşti. Savaşta 100 binden fazla insan hayatını kaybederken 2 milyon insan da evini terk etmek zorunda kaldı. Bosna'daki savaş Aralık 1995'te imzalanan Dayton Barış Anlaşması ile sona erdi. Bosna'daki savaşta Müslüman Boşnaklar ve ülkenin bağımsızlığını savunan diğer halklar kuzey ve doğu bölgelerinde Sırplara, güney ve batı bölgelerinde ise Hırvatlara karşı savaştı. İlk etapta yerel birlikler ve mahalle yapılanmaları ile başlayan milli mücadele daha sonra kurulacak düzenli ordunun da temellerini oluşturdu. Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı olan Ali Izetbegović'in etrafında kenetlenen Bosnalılar 15 Nisan 1992'de kurulan Bosna Hersek Cumhuriyeti ordusuna katılarak bu milli mücadeleye önemli katkılarda bulundu. Birçok kahraman askeri bünyesinde barındıran Bosna Hersek Cumhuriyeti ordusu bir yanda Hırvat Savunma Konseyi yani HVO adı altında silahlanan ve sivil katliamlara başlayan Hırvatlara karşı, diğer tarafta ise Sırp Cumhuriyeti ordusuna karşı çetin mücadeleler verdi. Bosna Hersek Devleti'nin resmi ordusu olan Bosna Hersek Cumhuriyeti ordusu, biri Hırvatistan'ın, diğeri Yugoslavya'nın silah ve asker desteğini alan sözde ordulara karşı önemli başarılar elde etti. Sırp lider Slobodan Milošević ile Hırvat lider Franjo Tuđman Bosna Hersek'i ikiye bölme konusunda anlaşınca Bosna Hersek'te yaşayan Hırvatlar da Hırvat nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Hersek Bosna Hırvat Cumhuriyeti adı altında sözde bir cumhuriyet ilan edildi. Bu sözde cumhuriyetin silahlı kuvvetlerine ise Hırvat Savunma Konseyi adı verildi. Hersek Bosna Hırvat Cumhuriyeti Bosna Hersek içinde bir Hırvat bölgesi kurmak ve akabinde bunu Hırvatistan ile bağlamayı amaçlıyordu. Tabi tüm bunları yaparken de Hırvatistan'ın önemli desteğini de arkasına alıyordu. Bu paralel devletin ilk sözde lideri Mate Boban oldu. Hırvat askeri birlikleri savaş boyunca birçok katliam gerçekleştirdi. Bunlar arasında en bilineni aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 116 sivil Müslümanın öldürüldüğü Ahmići katliamı. Hırvat birlikleri aynı zamanda Bosna Hersek'in en bilindik sembollerinden olan tarihi Mostar Köprüsü'nü de yıkmıştı. Bosna'daki savaşın ardından kurulan Lahey'deki Uluslararası Mahkeme, Hersek Bosna Hırvat Cumhuriyeti'nin birçok üst düzey ismi hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemekten hapis cezası verirken bu sözde yapı 1996 yılında resmen ortadan kaldırıldı. Yugoslav ordusunun doğrudan desteğini alan Sırp Cumhuriyeti ordusu 1992 yılında kuruldu. Komuta kademesinin tamamını Yugoslav ordusunda görev yapan Sırp komutanlar oluştururken Sırp Cumhuriyeti ordusu aynı zamanda gönüllülerin oluşturduğu Beyaz Kartallar,
akrepler ve diğer paramiliter oluşumlar da dolaylı olarak komuta ediyordu. Ordunun başında Ratko Mladić bulunuyordu. Ordunun siyasi kanadında ise Sırp Cumhuriyeti Başkanı ve soykırım suçlusu Radovan Karadzic vardı. Mladić ve Karadzic ikilisi Bosna Hersek'teki birçok sivil katliamının ve Srebrenica'da 1995 yılında yaşanan soykırımında sorumlular olarak tarihe geçtiler. Ama Sırp Cumhuriyeti ordusunun işlediği savaş suçları sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Ahlaki değerleri olmayan bu ordunun mensupları savaş sırasında binlerce kadına tecavüz ettiği gibi çocukları öldürdü, camileri yıktı, Müslümanları yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan sürgün etti. Mladić ve Karadzic'in yanı sıra daha birçok Sırp isim savaşın ardından kurulan Lahey'deki ceza mahkemesinde ağır hapis cezalarına çarptırıldı. Bosna Hersek'teki kanlı savaş 1995 yılının Aralık ayında imzalanan Dayton Barış Anlaşması ile sona erse de anlaşma sadece silahları susturmayı başardı. Zira ABD başta olmak üzere batılı devlet ve organizasyonların dayattığı barış anlaşması ülkeye öyle karmaşık bir siyasi sistem getirdi ki Bosna Hersek'e adeta deli gömleği giydirildi. Ülke öncelikle Boşnak ve Hırvatların yoğun olarak yaşadığı Bosna Hersek Federasyonu ve Sırpların yoğun yaşadığı Sırp Cumhuriyeti olmak üzere iki özerk bölgeye ayrıldı. Ayrıca tam Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan üçgeninde Brčko adında özel bir bölge de oluşturuldu. Hem federasyonun hem Sırp Cumhuriyeti'nin kendi meclisleri, hükümetleri ve ayrıca başkanları bulunuyor. Ayrıca federasyon da kendi içinde 10 kantona ayrılıyor. Her bir kantonun kendi meclisleri ve hükümetleri bulunuyor. En yukarıda ise Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerden oluşan ve her biri 8 ayda bir dönem başkanlığı yapan Devlet Başkanlığı Konseyi bulunuyor. Basit bir hesaplama ile ülkede 5 başkan, 13 başbakan ve 200'e yakın bakan olduğunu söyleyebiliriz. Bu 3 başlı sistem hemen her devlet grubunda mevcut. Yani eğer bir bakan Boşnak ise yardımcıları Hırvat ve Sırp olmak zorunda. Mesela mevcut Futbol Federasyonu Başkanı Sırp olduğu için yardımcılarının biri Boşnak, diğeri ise Hırvat. Dediğim gibi Dayton silahları susturdu ama ülkeyi işlemeyen bir sistemin de içine itti. Bosna'daki savaşta birbirine karşı savaşan Boşnak, Hırvat ve Sırp orduları 2006 yılındaki yasal değişiklik ile tek çatı altında toplandı. Peki ama düşman orduları birleştiren güç neydi? Tabii ki ABD başta olmak üzere batılı ülke ve organizasyonlar. İlk olarak Dayton Anlaşması ile ülkenin resmi ordusu olan ve Boşnakların yoğun olduğu Bosna Hersek Cumhuriyeti ordusu Hırvat Savunma Konseyi ile birleştirildi ve Bosna Hersek Federasyonu ordusu kuruldu. Sırp Cumhuriyeti ordusu Dayton'dan sonra da ta ki savunma alanında reformların yapıldığı 2006 yılına kadar Sırp Cumhuriyeti Entesi'nin ordusu olarak kalmaya devam etti. Aralarında Bosna Hersekli yerel makamların yanı sıra ülkede görev yapan NATO ve Yüksek Temsilcilik Ofisi başta olmak üzere uluslararası toplum temsilcilerinden oluşan Savunma Reform Komisyonu 2005 yılında bir rapor hazırladı. Raporda iki ana hususa dikkat çekildi. İlki Bosna Hersek'te tek bir askeri gücün bulunması, diğeri ise ordunun organizasyonunun yeniden oluşturulması. Bu iki ana noktanın da hedefi Bosna Hersek'in NATO'ya üye olmasının önünün açılmasıydı. Aslında tek bir ordu kurulması Bosna Hersek'in Avrupa Birliği ve NATO üyelikleri hedefinde yürüyebilmesi için bir ön şarttı. Nihayetinde 2005 yılında çıkarılan kanunun akabinde 2006 yılında Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri resmen kuruldu. Bosna Hersek'te 2004 yılında uygulanmaya başlanan savunma reformları öncesinde Boşnak, Sırp ve Hırvat ordularında toplam 400 bin civarında asker bulunurken Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin kurulmasının akabinde bu sayı 10 bine düşürüldü. Zorunlu askerlik de yine 2006 yılında kaldırılarak profesyonel orduya geçildi. Yeni ordu 3 manevra tugayı, 1 taktik destek tugayı ve bir de havacılık ve savunma tugayından oluşuyor. Tüm bu tugaylar başkent Saraybosna'daki Butmir kışlasında konuşlanmış komuta merkezine bağlı faaliyet gösteriyor. Manevra tugaylarının merkezi Sırp nüfusun yoğun olduğu Banja Luka, Hırvat nüfusun yoğun olduğu Mostar ve Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Tuzla şehirleri olarak belirlenirken devletin her kademesindeki karmaşık sistem burada da devam ediyor. Mesela Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Komuta Merkezi Komutanı'nın ikişer yardımcısı bulunuyor. Eğer bakan ya da komutanlar Boşnak ise yardımcılarının biri Sırp, diğeri Hırvat olmak zorunda. Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ise doğrudan yine 3 milletin seçilmiş temsilcilerinden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi'ne bağlı. Mevcut savunma yasasına göre assubay, subay ve generallerden oluşan ordunun görevleri arasında kolektif güvenlik, barışın desteklenmesi ve terörle mücadele operasyonlarına katılmak bulunuyor. Ordu aynı zamanda Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumakla da sorumlu.
Aynı zamanda doğal afet durumlarında da halkın yardımına koşmakla yükümlü olan ordu, ülke genelindeki mayın temizleme operasyonlarına da katılıyor. Kağıt üzerinde her şey mükemmel gibi görünse de aslında gerçekte işler pek de öyle değil. Zira ordu içindeki Sırp ve Hırvat askerlerin büyük çoğunluğu maaş aldıkları, üniformasında bayrağını taşıdıkları Bosna Hersek'i bağımsız ve egemen bir ülke olarak görmediği gibi olası bir çatışma durumunda vatana ihanet etmeye de hazır. Bu güvensiz ortam ordunun birçok kademesinde hissediliyor. Savunma sanayi hiç şüphesiz her ülkenin bağımsızlık ve egemenliği için en önemli faktörlerden biri. Ancak Bosna Hersek söz konusu olduğunda özellikle Dayton Anlaşması ile ülkedeki savunma sanayine de önemli sınırlamalar getirildiğini görüyoruz. Ülkedeki savunma sanayinin kontrolü Ekonomik İlişkiler ve Dış Ticaret Bakanlığı'na verilirken bu alanda yatırım yapmak isteyen herkes söz konusu bakanlık tarafından belirlenen şartları sağlamak zorunda. Sırp Cumhuriyeti ise bugünlerde savunma sanayi ile ilgili yetkinin entite makamlarına verilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Eski Yugoslavya'dan beri devam eden bir gelenek olarak savunma sanayinin Bosna Hersek'te tarihi de epey eski. İGMAN, Ginex, Pretis, Binas, Zrak gibi fabrikaların hisselerinin çoğunluğu devlete ait. Peki ama bu fabrikalarda ne üretiliyor ve daha da önemlisi kime satılıyor? Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde bulunan bu fabrikalarda farklı kalibrelerde mermi ve havan topları, drone, otomatik silahlar ve zırhlı yelek gibi ekipmanlar üretiliyor. Savunma sanayi Bosna Hersek'te ihracatı ithalatından fazla olan alanların başında geliyor. Son açıklanan 2022 rakamlarına göre Bosna Hersek 108 milyon avroluk silah ve mühimmat satışı yaparken bunun 26 milyon avrosunu ABD'ye, 25 milyon avrosunu ise Suudi Arabistan'a yapılan satışlar oluşturdu. 3. sırada ise yaklaşık 14 milyon avroluk satın alımla Türkiye bulunuyor. Aslında Balkan ülkeleri Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Hırvatistan daha 1996 yılında İtalya'da imzaladıkları ve 2014 yılında güncelledikleri anlaşma ile silahlanma limitlerini belirlemiş olsalar da son yıllarda özellikle Sırbistan ve Hırvatistan'ın bu anlaşmaya pek uyduğu söylenemez. Söz konusu anlaşma ile bu ülkelerin sahip olabilecekleri tank, zırhlı araç, top, savaş uçağı ve atak helikopterinin limitleri belirlenmişti. Bugün bazı bölge ülkelerinin roket sistemlerine dahi sahip olması gelinen noktayı açıklıyor aslında. Bir yandan NATO ile tatbikatlara katılan, diğer taraftan ise Rus ordusu ile ortak projelerde yer alan Sırbistan, özellikle son 5 yıl içinde satın aldığı insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, savaş uçakları ve yeni roketlerle ordusunu ciddi anlamda modernleştirip güçlendirdi. Sırbistan'ın son 5 yılda hem ABD'den hem de Rusya'dan 84 zırhlı araç bağışı almış olmasını da unutmayalım. Sırbistan komşularına aldırış etmeden silahlanmaya devam etse de Sırbistan'ın silahlanması hiç şüphesiz en çok Bosna Hersek'i tedirgin ediyor. Zira 1990'lı yıllarda yaşanan katliamlar ve Sırbistan'ın bu katliamlara desteği hala akıllarda. Bölgenin NATO üyesi ülkelerinden olan Hırvatistan, geç de olsa ordusunu modernize etme faaliyetlerine hız verdi. Hala Sovyet yapımı MiG-21 savaş uçaklarını kullanan Hırvatistan, Fransa'dan 12 adet savaş uçağı için anlaşma imzaladı. 2024 yılından itibaren uçakların teslimatına başlanacak. ABD ile de askeri araç alımı için anlaşma imzalayan Hırvatistan, bir yandan da deniz kuvvetleri içinde devriye botları yapımını sürdürüyor. Geçen yıl Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alan NATO üyesi Arnavutluk, her geçen gün ordusunu güçlendirmeye devam ediyor. Hava savunma füzeleri, askeri helikopterler, roket atar ve havan topları da Arnavutluğun yakın dönemde ordu envanterine eklediği silahlar oldu. 1990'lı yıllardaki kanlı savaşların izleri hala duruyorken, bölge ülkelerinin girdiği silahlanma yarışı hiç şüphesiz bölge halklarında endişeye neden oluyor. Farklı dini ve etnik gruplardan insanların bir arada yaşamak zorunda olduğu Balkanlarda her ne kadar NATO başta olmak üzere uluslararası organizasyonların asker ve polisleri görev yapsa da barut fıçısı olarak adlandırılan bölgede tansiyonun had safhaya çıkması her daim mümkün. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yaparak yeni içerikler için bize fikir vermeyi unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Yeni içeriğimizde sizlere şeytanın dahi aklına gelmez dedirten karmaşık siyasi sistemin bugünkü Bosna Hersek'e nasıl adeta bir deli gömleği giydirdiğini ve Avrupa'nın ortasında Müslüman nüfusun yoğun olduğu bir ülkenin nasıl ve kimler tarafından işlevsiz hale getirildiğini anlatacağım.